Merhabalar. Hiç şöyle hissettiğiniz oldu mu? Sanki hayatınızın direksiyonunda siz yokmuşsunuz gibi. Her şey ama her şey sanki önceden yazılmış bir senaryoymuş gibi akıp gidiyor. İşte bugün tam da bu hissin, bu kadim sorunun peşine düşeceğiz. Denis Diderot'un o meşhur eseri Kaderci Jack bize rehberlik edecek. Sorumuz basit ama bir o kadar da sarsıcı. Acaba kaderimiz biz doğmadan çok önce yukarıda bir yerlerde yazıldı mı? Düşünsenize, roman tam da bu sorularla açılıyor. Nasıl tanışmışlardı? Tesadüfen, herkes gibi. Nereye gidiyorlardı? İnsan nereye gittiğini gerçekten bilir mi ki? Vay be, Diderot daha ilk cümleden bizi alıp felsefi bir yolculuğun tam ortasına bırakıyor. Ve o son soru, nereye gidiyorlardı sorusu. Bu sadece romandaki Jax ve efendisi için değil mi? Aslında bu soru hepimize soruluyor. Hayatta nereye gittiğimizi ama gerçekten nereye gittiğimizi biliyor muyuz? İşte kitabın ve aslında bizim de bu bölümdeki meselenin tam kalbi bu. Başımıza gelen her şey, iyisiyle kötüsüyle gerçekten de yukarıda bir yerlerde çoktan yazılmış olabilir mi? Yani hayatımız bizim yazdığımız bir hikaye mi yoksa biz sadece bize verilen rolü oynayan oyuncular mıyız? Gelin Diderot'un bu büyük gizeminin peşine düşelim. Peki, Diderot gibi bir adamın aklına bu kadar radikal bir soru nereden geldi? Bunu anlamak için zamanda biraz geriye gitmemiz gerekiyor. Onun dünyasına yani 18. yüzyıl aydınlanma çağına. Çünkü bilirsiniz hiçbir fikir boşlukta doğmaz. Her düşünce kendi zamanının bir çocuğudur. Aydınlanma dediğimiz şey, kelimenin tam anlamıyla bir zihin devrimiydi. Şöyle bir hayal edin. Binlerce yıl boyunca insanlar cevapları hep gökyüzünde, Tanrı'nın anlaşılmaz iradesinde aradı. Sonra birdenbire birileri teleskoplarını, mikroskoplarını kaptığı gibi gözlerini yeryüzüne çevirdi. Ve ne gördüler biliyor musunuz? İlahi bir sır perdesi değil, tıkır tıkır işleyen, kuralları olan devasa bir makine. Adına da doğa dediler. Bu keşif inanılmaz bir iyimserlik rüzgarı estirdi. O dönemin düşünürleri için artık evrenin kilidini açacak sihirli bir anahtar vardı. Akıl. İnsan bedeninden gezegenlerin yörüngesine, toplumun kurallarından ahlakın ne olduğuna kadar artık akılla çözülemeyecek hiçbir sır olmadığına inanıyorlardı. Bilim, adeta cehaletin o 1000 yıllık karanlığını sonsuza dek yok edecek bir meşale gibiydi. Ama bakın burası çok önemli. O dönemin filozofları için bilgi öyle entelektüel bir hobi falan değildi. Hayır hayır, bilgi bir araçtı. Hatta bir silahtı. Neye karşı? Cehalete, adaletsizliğe, baskıya karşı. Toplumu iyileştirmek, insanlığı prangalarından kurtarmak için kullanacakları en güçlü araç. Yani amaçları basitti. Bilgiyi kullanarak daha adil, daha özgür ve en önemlisi daha mutlu bir dünya kurmak. Tamam, sahneyi hazırladık. Şimdi gelin bu entelektüel fırtınanın tam ortasındaki adama, yani Deniz Diderot'a bakalım. Diderot'un hayatına şöyle bir bakınca inanılmaz bir dönüşüm görüyorsunuz. Düşünün, kariyerine rahip olmak üzere başlıyor, ilahiyat okuyor ama sonra öyle bir noktaya geliyor ki yazdığı kitaplar yakılıyor ve kendisi sırf radikal fikirleri yüzünden hapse atılıyor. Bu aslında neyin hikayesi biliyor musunuz? Kilisenin yetiştirdiği bir aklın dönüp bizzat kilisenin temellerini sarsmasının hikayesi. İşte Diderot'un bu düşünce yolculuğu onu çok radikal, hatta birçoğumuz için epey rahatsız edici bir sonuca götürdü. Anladı ki gerçekliğin doğası ve bizim bu koca evrendeki yerimiz hiç de sandığımız gibi olmayabilir. Bakın kendi ağzından ne diyor? Kaderimizin efendisi olduğumuzu sanırız ama aslında her zaman kaderimiz bizim efendimizdir. Durup bir düşünün. Bu cümle bizim en temel varsayımlarımıza, o kendi hayatımın kontrolü bende inancımıza nasıl da meydan okuyor? Ya direksiyonda biz yoksak? Şimdi Diderot'un kadercilik derken kastettiği şey sakın yanlış anlaşılmasın. Yıldız falları ya da mistik güçler falan değil, hayır. Onun kaderciliği tamamen bilimsel. Katı bir neden-sonuç ilişkisine dayanıyor. Yani Diderot'a göre kaderimiz gökyüzündeki yıldızlarda değil, tam tersine içimizde, genlerimizde, beynimizin kimyasında, kısacası biyolojimizde yazılı. Peki bu sonuca nasıl varıyor? Mantığı aslında çok basit. Şöyle diyor. Birincisi, dünya hakkında ne biliyorsak duyularımızla öğreniyoruz, değil mi? İkincisi, bu duyularımız da fiziksel bedenimizin bir parçası. Üçüncüsü, bedenimiz de tıpkı bir elma gibi, bir nehir gibi doğa kanunlarına uyan fiziksel bir makina. O zaman dördüncü adım kaçınılmaz oluyor. Düşüncelerimiz, kararlarımız, eylemlerimiz, bunlar nasıl olur da bu fiziksel makinenin işleyişinden bağımsız, yani özgür olabilir? Diderot için cevap çok net. Olamaz.
İşte tam bu noktada işler karışıyor. Çünkü bu felsefe bizi devasa bir ahlaki sorunun ortasına bırakıyor. Durun bir dakika. Eğer seçimlerim aslında benim değilse, bir kukla gibiysem, o zaman sorumluluk diye bir şeyden bahsedebilir miyiz? Yani yaptığım iyi ya da kötü bir şeyden ben mi sorumluyum? İyi ile kötünün bir anlamı kalır mı? İşte Diderot bu dehşet verici sorularla yüzleşmek için bir laboratuvar kurmaya karar verdi. Ve bu laboratuvar bir romandı. Gelin şimdi Diderot'un başyapıtı kaderci Jacques'ın sayfalarını aralayalım ve bu derin soruya bir hikayenin içinde nasıl cevap aradığına bakalım. Romanda iki ana karakterimiz var, Jacques ve efendisi. Ama onlar aslında sadece iki insan değil, aynı zamanda iki farklı felsefe. Yani kaderi belirlenmiş bir dünyada yaşamanın iki zıt yolu. Bir yanda Jacques var, o bir kaderci. Yukarıda ne yazıldıysa o olur diyor, durumu kabul ediyor, gözlemliyor ve uyum sağlıyor. Diğer yanda ise efendisi. Sürekli şikayet ediyor, isyan ediyor, kontrolü ele geçirmeye çalışıyor, sürekli neden diye soruyor. İşte bu ikilinin o bitmek bilmeyen yolculukları ve hiç susmayan sohbetleri aslında hepimizin mücadelesinin bir metaforu. Seçim şansımızın olmadığı bir dünyada nasıl anlam buluruz? Bu yüzden bu hikaye aslında bir uşak ile efendisinin değil, iki farklı yaşam felsefesinin yani kabulleniş ile kontrol arzusunun çatışmasıdır. Jacques'ın şu sözüne bir bakın, ne kadar enteresan. Yüzbaşısından alıntı yapıyor ve diyor ki, sağduyu, geçmiş deneyimlere bakarak gelecekte ne olabileceğini tahmin etmektir. Bakın bu çok önemli. Jacques, nasılsa her şey yazılı deyip kenara çekilmiyor. Tembel bir fatalist değil o. Tam tersine aklını kullanıyor, gözlem yapıyor, sebep-sonuç ilişkisi kuruyor. Kaderciliği aklını kullanmasına engel değil. Peki, o zaman romanın bize verdiği nihai cevap ne? Her şeyin yukarıda yazılı olduğu bir dünyada nasıl yaşamalıyız? Umutsuzluğa mı kapılmalıyız? İşte romanın sunduğu o müthiş ve şaşırtıcı cevap, hayır. Kadercilik, umutsuzluğa kapılıp pasif bir şekilde beklemek demek değil. Jacques'a bakın, o hiç de umutsuz değil. Eli kolu bağlı bir şekilde olacakları beklemiyor. Tam tersini yapıyor. Aklını sonuna kadar kullanarak, kaderin kendisi için çizdiği yolda nevşeyle ve zekice dans ediyor. Yani Jacques'ın kendine özgü bir alet çantası var. Ne var bu çantada? Aceleci yargılardan kaçınma, gözlem yapma yeteneği, işaretleri yorumlamak için keskin bir zeka, değiştiremeyeceği şeyleri kabul etme erdemi ve en önemlisi olaylar zinciri içindeki kendi eylemlerinin sorumluluğunu üstlenme cesareti. Yani Jacques bir kurban değil. O, oyunun kurallarını çözmüş ve elindeki kartları en iyi şekilde oynayan zeki bir oyuncu. Ve Diderot'un kendisi de romanın sonunda bize göz kırpıyor sanki. Diyor ki, yazdıklarımı gerçek olarak kabul eden okuyucu, bunun bir masal olduğu sonucuna varan okuyucudan daha az yanılıyor olabilir. Yani demeye getiriyor ki, bu sadece bir hikaye değil, bu bir düşünce deneyi. Nasıl yaşanacağına dair felsefi bir laboratuvar. Ve biz de bu çözümlemeyi Diderot'un bize miras bıraktığı o devasa soruyla bitirelim. Eğer eylemlerimiz, kararlarımız gerçekten bizim özgür seçimimiz değilse, o zaman sorumlu olmak ne demek? Ahlak dediğimiz şey özgür irade olmadan var olabilir mi? İşte bu, Diderot'un 18. yüzyılda masaya koyduğu ama bizim 21. yüzyılda bile hala boğuştuğumuz, zihnimizde yankılanmaya devam edecek o büyük soru.